geldiniz. Korkunç sesler. Ay, hoş geldiniz. Hello, welcome. Happy Halloween, happy Samhain. Oh. Birazcık renkleri değiştirelim. Kalalım mı biraz daha mavide yoksa değişelim mi? Açacağım. Bu renk nasıl? Sihirli değneğim, kumandam. Değişiyor bu. Kalmasın öyle, değil mi? Sabit bir renk. Böyle değişimleri istemiyorsunuz herhalde. Şimdi birazdan bakacağım. Böyle kahkaha da atayım, tam olsun. Ay, çok fena. Geliyorum. Normal ışığa döneyim ben bir an önce. Çok fena. Tamam, geliyorum. Normal. Tamamen karanlıkta kaldım. Sonunda olacağı buydu. Evet. İyi miyiz? Normal ışık. Ay, Cadılar Bayramı olunca böyle birazcık anormallikler normaldir. Evet, ışık şov bitti. Buraları devirmeden. Arada topumu ezerim. Hoş geldiniz. Dün Halloween'de parti yapınca dedim ki zaten yurt dışında da birçok insanlar partidedir falan. Bugün yayın yapayım dedim. 1 Kasım itibariyle Samhain günleri. Şimdi size kısa bir bölüm okuyacağım öncelikle Samhain nedir diye. Şimdi Samhain diyorum. Ne bu Samhain diyeceksiniz. Evet.
Yüzümü açayım mı? Birazcık daha böyle kalsın en iyisi. Topu patlatmasak iyidir. Şimdi size Paganizm kitabından, Erhan Altunay'ın Paganizm kitabından Samhain nedir onu okuyacağım. Bu arada, ay benim yüzüğüm nerede? Ay o kadar hazırlık yapmıştım, yüzük takmıştım, neyse. Parmağıma takayım. Bunu takayım en azından. Evet, ne diyordum? Aslında bugün yorgunum ama keyfim yerinde. Yorgun olmama rağmen. Şimdi bir rahat edebilirsem şimdi paganizmde belli tarihler vardır. Aslında paganizmde doğa ile ilgili bir eski inanış şeklidir. Ama paganizm deyince zaten doğaya göre yaşamak vardır. Gıdaya bağlıdır zaten paganizm. Eskiden insanlar nasıl hayatta kalıyordu? Tarımla hayatta kalıyorlardı ve doğa döngülerini takip ederek hayatta kalıyorlardı. Ve buna göre de çeşitli tarihler vardır. Hani ekinoks dersin, en uzun gece, en uzun gündüz. Bunun gibi. Evet. Şimdi size bu tarihi okuyacağım. Bu tarihin ne olduğunu okuyacağım. Önemini. Samhain ya da Soven. Soven diye telaffuz edilen Samhain 31 Ekim 1 Kasım tarihlerine denk düşer ve pagan takviminde önemli bir yer tutar. Kelt ve Germen toplulukları içinde özel bir yeri olan Soven, Germenlerde ölümle ilgiliyken Kelt kültüründe yeni başlayan karanlık günleri hatta yeni gelecek olan yılı sembolize eder. Günümüzde soğukların ve karanlığın başladığı gündür. Türk takviminde ise Kasım günlerinin başlaması bugüne yakın olduğundan ilginç bir benzerlik teşkil eder. Yani Cadılar Bayramı da aslında bu. Yani bunun başlaması ölümle de ilgili. Evet. Neden şapkayı çıkarayım? Şöyle penceresini açtım. Şapkamı. Şimdi size klasik bir masal okuyacağım. Grimm kardeşlerden masal okuyacağım. Okumayı düşündüğüm masal cadılı bir masal idi. Şöyle ben oturayım yerime. Rahat bir pozisyon alayım. Evet. Aslında size Hansel ve Gretel'i okumak istiyorum. Ne dersiniz? Biraz uzun mu kalacak yoksa başka bir masal okusam mı? Ya da bugün Hansel ve Gretel'i okumayayım. Başka bir gün okuyayım. Bakıyorum. 510. Evet, büyücülü bir kitap okuyacağım yine. Büyücülü bir masal, Jorinde ve Jorindel. Ay bu ya bir tanesi şu ayağımı başka bir ayakkabı vurmuştu ve şimdi canımı acıtıyor.
Gümüş uydurayım dedim ama çorabımı da kaçırmasın iyi olacak. Biraz ışıkları da açacağım. Çünkü kitap okurken zor olabiliyor. Biraz rahatlasın ayağım. Evet, masala başlıyorum. Evinizin cadısı, YouTube'un cadısı ben. Şöyle ayağımı uzatayım, buna rahat edeyim. Evet. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar büyük bir ormanın tam ortasında eski bir saray varmış ve bu sarayda çok tecrübeli bir büyücü olan yaşlı kadın tek başına yaşıyormuş. Gündüzleri kedi ya da baykuşa dönüşüyor fakat akşam olunca ise insan görünümünü alıyormuş. Av hayvanlarını ve kuşları yanına çekebiliyor, sonra onları kesiyor, pişiriyor ve kızartıyormuş. Sarayın 100 adım yakınına gelen herkes durmak zorunda kalıyor ve yaşlı büyücü onu bırakıncaya kadar yerinden kıpırdayamıyormuş. Şayet saraya el değmemiş bir kız yaklaşırsa büyücü onu bir kuşa dönüşüyor ve sonra bir kafese koyup sarayın bir odasına götürüyormuş. Sarayda nadir görülen böylesi kuşların tutulduğu yaklaşık 7.000 adet kafes varmış. O civarda yaşayan Jorinde adında tüm diğer kızlardan daha güzel bir kız varmış. Jorinde yakışıklı delikanlı olan Joringel ile nişanlıymış. Ve ikisi de birbirini çok seviyormuş. Bir gün rahat rahat konuşabilmek için ormana gitmişler. Sakın saraya çok yaklaşma demiş Joringel. Çok güzel bir akşammış. Güneşin son ışıkları ağaçların arasından ormanın koyu yeşil bitki örtüsüne vuruyor. Kumrular kayın ağaçlarında kederli bir şekilde örtüşüyorlarmış. Jorin de ara sıra güneşin altına oturup ağlamaya, sızlanmaya başlamış. Joringel de sızlanıyormuş. Her ikisi de kendini ölecekmiş gibi hissetmiş. Kafaları karmakarışıkmış ve eve nasıl gideceklerini bilmiyorlarmış. Güneş hem dağın yarı yarıya üzerinde hem de yarı yarıya batmış gibi duruyormuş. Şoringel çalıların arasından bakmış ve sarayın eski duvarlarının çok yakın olduğunu görüp ölesiye korkmuş. Jorin de bir şarkı söylemeye başlamış. Kırmızı yüzüklü küçük kuşcuğum, kederli şarkılar söylüyorum. Kumru'nun öldüğünü duyuyorum. Ah ben de bir kuş oluyorum. Joringel, Jorinde'ye bakmış ve onun şarkı söyleyen bir bülbüle dönüştüğünü görmüş. Gözleri kıpkırmızı olan bir baykuş üstlerinde 3 kere dönmüş ve 3 kere uuu 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 diye çığlık atmış. Joringel kıpırdayamıyormuş. Adeta taş kesilmiş. Ne ağlayabiliyor, ne konuşabiliyor, ne de elini veya ayağını hareket ettirebiliyormuş. Güneş batmış, baykuş çalılıkların arasına uçmuş ve aynı yerden eğri büğrü, yaşlı, sıska bir kadın çıkmış. Kadının kırmızı gözleri, ucu çenesine değen eğri bir burnu varmış. Bir şeyler mırıldanmış. Sonra eliyle bülbülü yakalayıp götürmüş. Yani kızı. Bir süre sonra geri gelmiş ve boğuk bir sesle "Selam sana Zahiyel, ayın ışığı kafese vurduğu anda iplerin çözülecek" demiş. Joringel o anda serbest kalmış. Kadının önünde diz çökmüş ve Jorinde'yi ona geri vermesi için yalvarmış. Fakat kadın Jorinde'yi bir daha asla göremeyeceğini söyleyerek kaybolmuş. Joringel ise "Ben ne yapacağım şimdi?" diye ağlamaya başlamış. Sonra kalkıp yürümeye başlamış. Bilmediği bir köye gidip orada uzun bir süre çobanlık yapmış. Sık sık sarayın etrafında dolaşıyor fakat çok yaklaşamıyormuş. Bir gece rüyasında ortasında büyük ve güzel bir inci olan kan kırmızısı bir çiçek bulduğunu, bu çiçeği kopartıp saraya gittiğini, çiçekle dokunduğu her şeyin büyüden kurtulduğunu ve böylece Jorinde'yi de geri aldığını görmüş.
Ertesi sabah uyanınca rüyasında gördüğü çiçeği bulmak için dere tepe gezmeye başlamış ve nihayet 9. günün sabahında çiçeği bulmuş. Hani hep olur ya 9. günün sabahı, çünkü 9 tamamlanmak ile ilgilidir. Çiçeğin tam ortasında güzel bir inciye benzeyen büyük bir çiğ tanesi varmış. Elinde bu çiçekle gece gündüz yürüyerek saraya gitmiş. Saraya 100 adım kadar yaklaştığında durmamış ve kapıya kadar gitmiş. Bir şey olmadığını görüp sevinen Joringel çiçeği kapıya değdirince kapı açılmış. İçeri girmiş ve kuşların sesine kulak kabartmış. Sonra onları nihayet duymuş ve onların olduğu salonu bulmuş. Yaşlı büyücü de oradaymış ve kuşlara yem veriyormuş. Joringel'i görünce çok ama çok öfkelenmiş. Adeta ateş püskürmüş. Fakat Joringel'e 2 adımdan daha fazla yaklaşamıyormuş. Joringel büyücüye aldırmamış ve kafeslerdeki kuşlara bakmaya başlamış. Fakat yüzlerce bülbül varmış. Jorinde'yi bunların arasında nasıl bulacağım diye düşünmüş. Bu arada büyücünün bir kafesi gizlice alıp kapıya doğru yürüdüğünü görmüş ve hemen koşup hem kafese hem de cadıya çiçekle dokunmuş. O anda Jorinde kendi haline dönüşmüş ve büyücü de büyücülük yapamaz olmuş. O zamanki gibi, her zamanki gibi güzel Jorinde Joringel'e sarılmış. Joringel diğer kuşları da çiçeğin sayesinde birer genç kıza dönüştürdükten sonra Jorinde'yi alıp eve dönmüş ve onunla hayatının sonuna kadar büyük bir mutluluk içinde yaşamış. Böylece masal da bitmiş. Biraz ben yanaşayım bakayım. Şunu da çıkarayım da. Evet, bu geceki yayınım burada sonlanıyor. Çok büyük ihtimalle hafta sonu görüşürüz diye düşünüyorum. Hafta sonu olmazsa da hafta başı. Ay, bu da nasıl bir şey oldu. Cumartesi yayın açmaya çalışacağım. Olmadı pazar günü yayın açarım. Görüşmek üzere diyorum. Yani bu Cadılar Bayramı'nı boş geçmek istemiyordum. Böyle birazcık cadı oldum. Bitti. Bugün biraz erken bitti. Azıcık sohbet edelim, ondan sonra kapatayım o zaman. Evet. Biraz sorulara baktım ama bu gece İmparator Yayını düşünüyorum ama biraz dinleneceğim. Telefonumu şarja koyacağım çünkü şarjım az. Ve biraz dinleneceğim aslında. Bugün ben çok yoruldum. Bayağı iş yaptım. O yüzden dinleneceğim. Evet.
Görüşmek üzere diyorum. Ben yine ara ara yayın açarım. Sürpriz yayınlarım da oluyor Instagram'dan. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi bana böyle bir ağırlık çöktü fark ettiyseniz. Görüşmek üzere diyorum. Üye olamayan, yurt dışında yaşayıp da YouTube'a üye olamayanları Patreon'a davet ederim. Oraya beklerim. Onun dışında yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Ay, bunu böyle ekrana gelecekti ve kapanacaktı. Böyle bir şey yapmıştım. Böyle dur bakayım. Tutturabilecek miyim? İyi geceler. Görüşürüz. Olmadı yine.